Halk arasında göz nezlesi olarak bilinen adenoviral konjonktivit, göz enfeksiyonlarının başlıca sebebini oluşturuyor. Gözün ön yüzeyinin ve göz kapaklarının içini örten şeffaf zar dokusunun iltihaplanması nedeniyle gözlerde kızarıklık, yanma, batma, çapaklanma, şişlik, ağrı ve bulanık görme gibi sorunlar gelişiyor. Tedavide gecikilirse görmede azalmaya ve uzanan göz şikayetlerine bağlı olarak yaşam kalitesinin bozulmasına yol açabiliyor. Havaların soğumasıyla birlikte kapalı ortamlarda bulunma sıklığının ve temasın artması nedeniyle virüsün daha kolay bulaşmasının yanı sıra hava koşullarının virüsün çoğalmasına uygun ortam sağlaması sonucu kış mevsiminde adenoviral konjonktivitin görülme sıklığı artıyor. Göz hastalıkları uzmanı Doktor Yeşim Tasalı, çevresel etkenlere dirençli olan bu virüsün oda ısısında uzun süre canlı kalabildiği için bulaşma riskinin de çok yüksek olduğunu belirterek şu tavsiyelerde bulundu. Enfeksiyon tedavi edilmezse aylarca sürebiliyor. Gözde kırma kusuru veya kalıcı görme azalması gibi geri dönüşümü olmayan hasarlar oluşturabiliyor. Ayrıca salgınlara neden olan ciddi bir işgücü kaybına da yol açabiliyor. Adenoviridea ailesinden bir DNA virüsü olan adenovirüslerin gözlerde sebep oldukları adenoviral konjonktivit, gözün ön yüzeyinin ve göz kapaklarının içini örten şeffaf zar dokusunun iltihaplanması nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Virüsün farklı alt tiplerine bağlı olarak enfeksiyonun şekli de değişebiliyor. Örneğin ateş, faranjite bağlı boğaz ağrısı, rinit ve kulak önü bezinde şişlikle birlikte oluşabildiği gibi sadece konjonktivit ve genellikle tek taraflı başlayıp ardından 1 ila 3 gün içinde diğer gözü de tutabiliyor. Adenovirüs enfeksiyonları enfeksiyöz yani bulaştırıcılığın çok yoğun olduğu ilk evre ve enflamatuar bir başka deyişle hastalığın uzamasına bağlı bulguların oluştuğu evre olmak üzere 2 kademeli ilerliyor. Enfeksiyöz olarak adlandırılan ilk evrede gözlerde sulanma ve batma, kapaklarda şişlik ile ışığa duyarlılık oluşuyor. Bu evrenin devamında kapak içlerinde membran denen zar oluşumu görülebiliyor. Yetersiz ve geç başlayan tedavi sonucu enfeksiyon süresi çok uzayabiliyor. Göz hastalıkları uzmanı Doktor Yeşim Tasalı, enflamatuar evrede ise gözün ön kısmındaki saydam tabakada yani korneada virüse karşı geliştirilen bağışıklık yanıtı nedeniyle lekelenmeler oluşabileceğine dikkat çekerek şunları kaydediyor. Bu lekeler tedaviye rağmen aylarca devam edebiliyor ve görme azalmasıyla astigmat benzeri görme kusuruna neden olabiliyor. Adenovirüs genellikle elle göz sıvılarının teması ve solunum yoluyla bulaşıyor. Bulaşma özelliği belirtiler ortaya çıkmadan 2 ila 10 gün öncesindeki kuluçka döneminde başlıyor ve 2 ila 3 haftaya kadar uzayabiliyor. Adenoviral enfeksiyonun yayılmasında en önemli etken ise hijyen kurallarına uyulmaması ve yakın temasta bulunmaktır. Hastanın şikayetleri başlar başlamaz en kısa sürede göz doktoruna başvurması ve tanı alır almaz mümkünse izole olması bulaşma riskini önemli ölçüde azaltıyor. Göz hastalıkları uzmanı Doktor Yeşim Tasalı, göz nezlesinin bulaşma riskini önleyen ve tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken 7 etkili kuralı şöyle anlatıyor. 1. Ellerinizi sık sık en az 20 saniye boyunca sabunla yıkayın. Ellerinizi yıkamanın mümkün olmadığı yerlerde mutlaka dezenfektan kullanın. 2. Ellerinizle gözlerinize dokunmayın, gözlerinizi ovalamayın. 3. Gözlerdeki çapakları kaynatıldıktan sonra ılıtılmış suyla temizleyin. 4. Yastık kılıfını her gün değiştirmeyi alışkanlık haline getirin. 5. Doktorunuzun önerdiği tedaviyi asla aksatmayın. 6. Göz makyajı yapmayın ve göz makyajında kullanılan ürünleri başkasıyla paylaşmayın. 7. Havluyla peçete gibi ürünleri başkasıyla birlikte kullanmayın. Tek kullanımlık peçete kağıt havluları tercih edin. Göz nezlesine karşı 7 etkili öneriyi sizle paylaştıktan sonra şimdi de tedavi sürecine geçip uygulamalar hakkında şu bilgileri verelim. Adenoviral konjonktivit çok hafif bulgularla seyreden hastalar dışında ortalama 2 hafta sürebiliyor. Bununla birlikte az da olsa aylara uzanan vaka yükleri de mevcuttur. Adenoviral konjonktivit için kesinleşmiş bir tedavi şeması yoktur. Genellikle yakınmalara yönelik destek tedavisi uygulanıyor.
Erken dönemde sulandırılmış povidon iyotla gözün doktor tarafından yıkanması, bunun damla formunda hazırlanarak hastanın tedavisine eklenmesi ve antibiyotikli damlayla suni gözyaşı damlalarından çok iyi yanıt alınıyor. Hastalık uzamadan kısa sürede atlatılıyor. Enflamatuar fazında olan adenoviral konjonktivitlerde ise gözün ön tabakasında oluşan lekeler görme kaybına neden olmuşsa, kortizon içeren damlalar ve siklosporin içerikli damla tedavisine gerek duyuluyor. Bu tedaviyle görme kaybı giderilerek hastanın tekrar görmesi sağlanabiliyor. Bazen bu lekeler görme kaybına yol açmıyor. Yapılan göz kontrollerinde doktor tarafından saptanıyor, hasta tedavi veya takibe alınıyor. Bu nedenle özellikle uzamış vakaların birden çok kontrolü önem taşıyor.